Bir gün Mavi Bahçe'de geziyorum. Hikaye burada başladı. Ve biz Mavi Bahçe'de gezerken şahane resimler gördük. O resimlerden bir tanesi şu an sanırım burada. Değil mi? Evet. Ve hemen size ulaşmak istedim. Hemen oraya karekod koymuşsunuz. Ben direkt olarak sizi takibe başladım ve sizle iletişime kurdum. Şu an sizin atölyenizdeyiz. Çok teşekkür ederiz davet Ben ettiğiniz teşekkür için. ederim. Ne demek? Şahane bir çalışma yaptık. O çalışmayla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Ama şu an değil. Sizi biraz tanımak istiyoruz Aycan Hanım. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum bu arada burada olmanızdan dolayı. Ben kendimi nasıl tanımlayabilirim? 4 yaşından beri resim yapan ve bu hayatta en büyük tutkusu resim olan biriyim. İzmirliyim ve bütün eğitimimi resim üzerine aldım. Bir dönem bir İstanbul macerası oldu. Yeditepe'de okudum. Yüksek lisansımı tamamladım. Sonra yuvaya döndüm İzmir'e ve atölyemi kurdum. Ve devam ediyorum. Sizin o gördüğünüz ve denk geldiğimiz sergi benim 6. solo sergimdi. Bu şekilde özetleyebilirim. Harika. Peki yani profesyonel çalışmalarınız ne kadar... Sizle ilk karşılaştığımda bana bir hikaye anlatmıştınız. Kurumsal, daha doğrusu bir eğitmenlik yapıyordunuz. Daha sonra hani ben artık tek başıma solo bir yer yapayım gibisinden ve ondan sonra da evinize çok yakın olan bu yeri açtığını söylediniz. Aynen öyle. Buranın dünyanız olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Bir dönem farklı özel okullarda görsel sanatlar öğretmeni olarak çalıştım. Çok keyifliydi o süreçte ama sonrasında artık bu bana yetmemeye başladı. Çünkü hep resim yapmak istiyorum, hep üretmek istiyorum ama orada ister istemez bir takım kalıplar ve süre sıkıntısı var. Ve yoğun bir tempo. Dolayısıyla ilham perilerimle kavga etmeye başladık. Onları artık daha fazla mutsuz etmemem gerekiyordu ve kendime de haksızlık ettiğimi düşündüm. Çünkü içimde sürekli bir heyecan var, yeni şeyler üretme tutkusu var. Hiçbir şey aramıza girsin istemedim. O yüzden denk geldi, tesadüf. Aynı sokakta evimde. 7 yıl olacak bu atölye var. 7. yıla gireceğim. Ve burası benim mabedim diyebilirim. Burada her zaman resim yapmıyorum aslında ama resim yapmasam bile burada olmak istiyorum. Çünkü bizim bir hocamız vardı üniversitede, hep şey derdi. Üniversite doğurgandır, üretkendir. Atölyeniz üretkendir. Orada zaman geçirin, orayla bağ kurun derdi. Muhtemelen ben çok organik bir bağ kurdum bu atölyeyle. Resim yapmadan önceki süreçlerim, resim yaparkenki süreç, sonraki süreç hep burada geçiyor ve ben bir şekilde buraya uğrama ihtiyacı duyuyorum. Bunu böyle anlatmak çok kolay olmuyor ama burası evet benim için çok özel bir yer ve sizi burada misafir etmek benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi ben müzisyenim. Hayata hep müzik penceresinden baktım. Ya hep müzisyen, işte müzik çevresi, sahne vesaire. Bir ressam hayata nereden bakıyor? Nasıl bakıyor sizce? Çok kısa böyle genel çerçevede. Renkler çok önemli. Yani ben dedim ya 4 yaşından beri bulduğum her alana resim yapan biriyim. Hatta anne babam bu konuda çok muzdaripti. Duvar, kapı, boya, kıyafet, yer yani her yere resim yapan biri olduğum için hatta annem geçen gün dedi ki sana çok kızıyordum ama şimdi duvar boyuyorsun bir de üstüne para kazanıyorsun dedi. Bazen özel projeler yapıyorum çünkü mural çalışmalarıyla ilgili. Ama renk çok kıymetli. Renk ve biçim. Yani insanların işte melodiyle, konuşarak, yazarak anlatabildiği şeyleri sanıyorum ki ben sembollerle ve renklerle en iyi ifade ediyorum. O bana çok iyi geliyor. Bir ifade biçimi, bir kendimle ve dünyayla bağ kurma şekli diye düşünüyorum. Çok büyük bir tutku var bu konuda içimde. Birçok şeyden sıkılırım aslında. Fikir değiştiririm, bir şeyleri ertelerim ama sadece resim ve sanat konusunda bu hiç olmadı. Bu yaştan sonra da olmaz diye düşünüyorum. Olmaz. Yaptığınız resimleri nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl tanımlıyorum? Ben aslında daha çok... tabii bu biraz şöyle farklı bir süreç. Yani içinde bulunduğum psikolojiye göre kullandığım figürler, semboller ve renkler çok değişkenlik gösteriyor ama genel anlamda kadın figürü çalıştım bu zamana kadar. O sizin gördüğünüz sergide de aslında yeni dönem ve eski dönem kadınlarımı bir araya toplayıp kendimce bir veda ettim o stile. Ya veda ama kötü bir veda değil. Şöyle Bir daha böyle yapmayacağım. Ya hayır tam öyle de değil ama birazcık daha artık daha geçişken, daha rahat, esnek bir stil
geliyor içimden. Böyle çalışmak geliyor ve buna karşı koymayacağım tabii ki. Onlar da çok güzeldi. Hepsi benim için çok kıymetli ama bundan sonra biraz daha resimsel, daha fırça darbelerinin olduğu, daha esnek bir stil geliyor. Kadın çalışıyorum çünkü bu ülkede yaşamak ve kadın olmak takdir edersiniz ki çok kolay değil. Dünyada da öyle belki ama Türkiye'de kadınlar daha hüzünlü ve bazı konulardan daha dezavantajlı. O yüzden ben de kadın olduğum için sanırım daha iyi anlıyorum onları ve bir taraftan da kadın estetik olarak resim enstrümanı anlamında çok özel bir şeydir heykel ve resim sanatında. O yüzden çok kadın çalıştım. Kadın çalışmayı severim. Ama dediğim gibi bir sonraki sergi biraz sizi şaşırtabilir. Bambaşka bir tarz geliyor. Şimdi bugün de değişik bir şey deneyimledik. İlk defa deneyimlediğimiz bir şey. Evet. Sizin bedeninize bir yani iki akım cihazı yerleştirdik. Ve bunlar sizin bu işi yaparken aslında nabzınızı kontrol ediyordu ve bütün elektriğinizi müziğe çeviriyordu. Ya benim için mükemmel bir deneyim. Kesinlikle. Çünkü siz bir şeyler çizerken ve düşündüğünüz an her şey önce durup sonra yeniden başladığını müzikte hissetti. Evet. Belki bu videoyu izleyenler ne olduğunu anlamamıştır. Ama çok orijinal bir deneyim. Şu an bileklerinizde değil mi tamamen? Şöyle. Bakın detaylarını gösterelim size. Giyilebilir sanat şeklinde. Aynen. İki bileğinde akım cihazları var gördüğünüz gibi. Ve biz bunları bir ekipmana bağladık. Bu ekipman bunu müziğe çeviriyor. Farklı enstrümanlarla. Ve gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli oldu. Benim için çok özel bir deneyim oldu. Benim çok müzisyen arkadaşım var. Üniversitede de böyleydi. Onlarla sohbetlerimizde hatta hep derdik ben de renklerle beste yapıyorum. Kendi müziğimi yapıyorum aslında diye. İkisini gerçekten çok ironik bir şekilde birleştirmiş olduk. Yani ben mesela biraz daha ince detaylı yerleri çalışırken ritmin hızlandığını ve başkalaştığını fark ediyorum. Durup düşündüğümde kompozisyonu o da durdu falan. Çok acayip ya. Şu an hala etkisindeyim. Kesinlikle. Resim ve müzik ayrılmaz bir şey mi? Yani bir resim yapan bir kişi hani müziksiz ya da müzikli veya müziksiz resim yaparken bir şey fark ediyor mu sizin için? Tabii bu kişisel bir tercih ama ben kendi adıma konuşmam gerekirse normalde de gözünü müzikle açıp müzikle kapatan biri olduğum için, hep dinlediğim için, yürüyüşte, her yerde. Ya atölyede yani önce kahve makinesi çalışıyor, sonra müzik. Hani ve çıkana kadar sadece tarzım değişebilir. Hani o anki ruh halime göre belki biraz daha işte belki enerjik bir şeyler ya da daha sakin ama genellikle sakin şeyler dinlemeyi seviyorum çalışırken. Bir resim yaptınız ve bitirdiniz. Ne hissediyorsunuz? Şöyle ya bir yorgunluk hissediyor musunuz? Veya oh bitti. Ne hissediyorsunuz? O kadar karışık ki özetlemeye çalışacağım. Yıllardır hani tam anlatamadığım bir şey bu. Şimdi içinde kavga eden bir şeyler, kavga ediyor bir şeyler. Yani bir karakter geliyor. Bunu dışa vurmanız lazım ve rahatlamanın tek yolu bu gibi hissediyorsunuz önce. Benim açımdan bu böyle. Ve onu eğer hayal ettiğiniz, içinizden geldiği gibi aktaramazsınız, orada bir kavga başlıyor. Bir sıkıntı oluyor. Benim içimde bir huzursuzluk başlıyor. Ne kadar ona yaklaştı o kadar rahatlıyorsunuz. Bu bazen birkaç denemede oluyor. Bazen ilk denemede oluyor. Muhtemelen psikolojiyle alakalı bir şey. Sonrasındaki süreç zaten bence terapi tam olarak. Zaman mekan kavramını kaybettiğim bir süreç oluyor bu. Burada bazen saatler geçiriyorum. Bir saat geçirdiğimi düşünürken 4 saat geçirmişim. Hani günümüz insanının mindfulness dediği şeyi ben galiba yıllardır resim yaparak yakalıyorum. O süreç öyle. Sonrasındaki süreç hem bir huzur ve rahatlama, onu bu dünyaya getirmek ve burada var olmasına alan açmak, ona bir kanal olmak gibi bir his. Tuhaf bir his. Onun huzuru. Ama eğer bir şekilde başka bir ofise, eve gidecekse farklı bir hüzün de oluyor. O içinizdeki kavgayla ürettiğiniz şeyi bir başka yere gitmesi. Evet, o yüzden o konuda çok seçiciyim açıkçası. O konuda çok maddi kaygıyla değil de
kızların rahat edeceğini, mutlu olacağını düşündüğüm insanlarla paylaşıyorum genellikle. Böyle çok hani içsel, biraz karışık bir süreç ama çok keyifli. Dediğim gibi yani beni hayatta tutan en büyük heyecan diyebilirim. Bunu ben şöyle özetliyorum aslında. Üniversite 1. sınıftayken sanat tarihi hocamız demişti ki çocuklar neden buradasınız gerçekten? Niçin ve sanat ne ifade ediyor? Yazmanızı istiyorum. Ben de şöyle bir şey yazdım özetle. Sanki kalbimde farklı bir odacık, bir kapakçık var ve sanatla ilgili resim yaparken bir şey oluyor orada. Benim kan akışım başkalaşıyor, çok heyecanlanıyorum, başka bir şey de hissetmediğim bir durumda oluyorum. O yüzden demiştim. Çok etkilenmişti ve hatta yıllar sonra karşılaştığımızda bunu örnek veriyorum. Bence sen bunu hiç bırakmamalısın demişti. Zaten bırakamıyorum da. Tutku, evet. Kesinlikle. Bunu yansıtıyorsunuz zaten. Yani gözlerinizden fışkırıyor acaba. Bu resmi anlatırken, resimle ilgili bir şey anlatırken müthiş bir enerji saçıyorsunuz. Çok kıymetli bir şey. Şimdi bu kanalda sizi izleyen bir sürü genç insan olacak. Aklınızdan ilk geçen onlara ne tavsiyeniz olabilir? Çok tavsiye değil. Bir tane belki ama böyle kritik, anahtar. Tutkularının peşinden gitsinler mutlaka. Hayallerinin peşinden gitsinler. Yola çıksınlar, yol onlara görünür. Mutlaka. Ben buna çok inanıyorum. Evren bir şekilde destek oluyor ve o koşulları yavaş yavaş o insanların yaşamına aktarıyor gibi geliyor. O yüzden tutkuları, hayal ettikleri, hayatta var olacakları ve en iyi olacaklarını düşündükleri, hissettikleri şey neyse onun peşinden gitmeye niyet etsinler önce. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu resmi niye çizdiniz? Bu resmi niye çizdim? Atları çok seviyorum çocukluğumdan beri. At fotoğraflarını, resimlerini her zaman çok asil ve estetik bulmuşumdur. Bir de bir taraftan çok aşinayım aslında. Yani çocukluğum benim hakikaten atlarla geçti. Biz Ödemişliyiz ve orada amcamın atları vardı. Onlarla zaman geçirmek çok keyifliydi benim için. O yüzden atlara çocukluğumdan beri bir yakınlığım ve bir bağlılığım var. İstanbul'da yaşadığım dönemde de binicilik dersleri alıp daha çok zaman geçirme şansım da olmuştu. Çok güzel bir enerjileri var ve ata binerken onlara dokunduğumda da çok iyi hissediyorum. O yüzden at çizmeyi de seviyorum. At çizmek zor mu? Biraz. Evet. Çizim yapmak pek kolay değil belki de. Yani. Evet, perspektife edinene kadar evet. zaman geçiyor. Biraz anatomi konusunda yetkin olmak gerekiyor ama sonrasında tabii pratikte de destekleniyor. Şimdi bu at çizimi ve anatomiden konuşurken aklıma şu geldi. Ben ortaokuldan sonra insanlarla ilgilenmeyi, onlara yardım etmeyi çok sevdiğim için hemşire olmak istedim. Ailem de her zaman olduğu gibi destekledi ve ben aslında liseyi Sağlık Meslek Lisesi'nde okudum. Bana ama en güzel katkısı çok detaylı ve muazzam bir anatomi bilgisi gördük biz orada. Normalde yurt dışında bütün art school'larda aslında bir yıl görülen anatomi bilgisi dersini ben Sağlık Meslek Lisesi'nde iskelet sistemi işte vesaire şeklinde çok detaylı almış oldum. Hatta böyle anatomi dersindeki çizimleri birçok arkadaşım bana yaptırırdı. Orada sonradan kendimi biraz Leonardo gibi hissetmişliğim de vardır. Çünkü o da böyle çok çalışıyormuş zamanında. Sonrasında gel zaman git zaman tabii iş göründüğü gibi çıkmadı. Evet hastalarla ilgilenmek ama sonra kayıplar vesaire duygusal olarak baktım ki bu çok bana göre değil. Sonra tabii ki tekrar resme yöneldim. İşte üniversite, yüksek lisans derken ama demek istediğim şey şu, bu yaşamda gerçekten hiçbir şey sebepsiz değil. Siz onları bir şekilde faydanıza kullanabiliyorsunuz. İyi ki o lisede okumuşum ve bu kadar detaylı bir anatomi dersi edinmişim ki bütün sanatıma çok müthiş etkileri oldu. Bunu da söylemek istedim.